Okyanusun dibindeki duvarları, gökyüzündeki ışıkları unutun. Gerçek gizem, Roma'nın altında kontrollü odalarda saklanan o belgelerde yatıyor. Papa neden İznik'in çamurlu sularına bakıp dua etti? Çünkü binlerce yıl önce orada mühürlenen sırlar, belki de bugün uyanıyor. Wisconsin'den Türkiye'ye kadar toplanan o devasa kemik rivayetleri aslında bir yapbozun parçaları mı? Ve o yapboz, Vatikan'ın karanlık mahzenlerinde tamamlanıyor. Bizler, tarihin efendileri değil, belki de bir deneyin unutulmuş parçalarıyız. Bu iddialar sadece tozlu raflarda kalan komplolar mı? Yoksa tarihin akışını değiştirecek sarsıcı gerçekler mi? Zamanın izinde, kesin hükümler vermek yerine, mühürlenmiş kapıların ardındaki olasılıkları sorguluyoruz. Vatikan Kütüphanesi'ne nadir izinle giren araştırmacıların ortak gözlemi. Bazı bölümler her zaman kontrollü, düşük sıcaklıkta tutuluyor. Resmi olarak nadir belgeleri korumak için. Ama spekülasyonlar başka. Bu soğuk odalar sadece kağıtlar için değil, belki de İznik Konsili'nde yok edildiği söylenen ama dondurularak saklanan biyolojik kalıntılar için. Arşivlerin bunker benzeri depoları, tarihsel sırların muhafızı. Papa Leo XIV'ın 28 Kasım 2025 İznik ziyareti, resmiyette 1700. yıl anması ve ekümenik dua. Ancak belki de iklim değişikliğiyle açığa çıkan genetik mirasın kökenini denetlemekti. Doğa mı yoksa kadim bir plan mı çalışıyor? Bu ziyaret, antik enerjileri modern inançla birleştirerek bizi kadim mirasın izlerine çağırıyor. Sadece kemik değil, devler meselesine açılan canlı bir hatıra. 1950'lerde Fırat kıyısında yol çalışması sırasında devasa uyluk kemikleri görüldüğü fısıldandı. Mühendisler şaşkındı, ölçüler insana uymuyordu. Gece siyah plakalı bir ekip geldi, Vatikan amblemli kasalarla kemikler götürüldü denir. Sahte mi, gerçek mi? İddiaya göre kemikler yalnız saklanmadı, DNA'sı da incelendi. Kur'an'daki İrem ve yıkılmayan sütunlar. Bir yeraltı genetik laboratuvarı mıydı? Ya Papa'nın asası bir sembol değilse? Kadim soydan kalan bir kod, bir anahtar olabilir mi? Enok'un gözcüleri, Nefilim ve bu kemikler. Smithsonian ile Vatikan niçin örtbasla anılıyor? 1950'lerde Benedikten keşiş Peder Ernetti, kronovizörü icat ettiğini söyledi. Enrico Fermi ve Wernher von Braun'la çalıştığını iddia etti. İsa'nın çarmıha gerilişini gördüğünü tartışmalı bir fotoğrafla duyurdu. Rivayetlere göre aygıt, Vatikan arşivlerinde saklı. Bir karar, havarilerin sayısını bile yeniden yazar. Sadece izleme değil, İznik Konsili'ne bile müdahale mi? Epstein tapınağıyla benzerlikler tesadüf mü? Varsa, tarih güncelleniyor. İnancın sınırları zorlanıyor. Apokrif metinler, İsa'nın 12 değil 13 havarisi olabileceğini fısıldar. Peki o 13. kimdi? Bir insan mıydı? Yoksa okyanus ya da yeraltı kökenli bir gözcü mü? İznik Gölü'nün altındaki bazilika, bu varlığın ilk mezarı olabilir mi? Papa'nın 2025'te suyun karanlığına fısıldadığı dualar, bir saygı mıydı? Yoksa bir uyanış çağrısı mı? Vatikan'ın uzaylılar vaftiz edilebilir sözleri, göksel yeraltı ikilemini işaret eder. Watchers hala mı bekliyor? Cevap, suyun altında saklı olabilir. Bu teori inancın evrenselliğini düşündürür ve bizi Fatima'nın sırlarına doğru taşır. 28 Kasım 2025'te çağrı yapıldı. Papa Leo XIV İznik'e yöneldi. Resmi gerekçe, 1. Ekümenik Konsil'in 1700. yılı. Helikopterle İstanbul'dan İznik'e indi. Kuraklıkla çekilen suların kıyısında Aziz Neofitos Bazilikası kalıntılarında Patrick Bartholomew ile ekümenik dua etti. Barış, birlik ve şiddetin reddi çağrısı, dualar İngilizce, Yunanca, Arapça okundu. Bazılarına göre bu tarih ve mekan tesadüf değildi. Bölge sismik manyetik anomalileri ve depremleriyle anılır. Antik bir enerji odağı. 2026-2027 güneş maksimumu öncesi bir selam mı? Dua, doğa açılırken kadim ittifakları hatırlatıp bizi derine çağırır.
1917'de Portekiz'in Fatima kasabasında 3 çoban çocuğa görülen vizyon, 3 parçaya bölünmüş şifreli bir mesaj bıraktı. İlk 2 bölüm hızla açıklandı. Üçüncüsü ise 2000'de yalnızca kısmen gün yüzüne çıkarıldı. Yine de metnin eksik ya da değiştirilmiş olduğuna inananlar az değil. Antonio Socci, girişteki "Portekiz'de inanç dogması her zaman korunacak" cümlesinin kayıp olabileceğini ve asıl vurgunun kilisenin iç apostasi ve krizine işaret ettiğini ileri sürer. Eğer üçüncü sır gerçekten iç çöküşü bildiriyorsa, neden tam açıklanmadı? Karanlık satırlar, insanlığı yanıltacak büyük bir aldatmacaya, göklerden gelecek sahte bir tehdide, yani sahte bir istilaya, zemin mi hazırlıyor? Komplo çevrelerinde daha derin bir okuma var. Kurtarıcı gökten değil, yerin altından çıkan kadim bir tür, Nefilim soyu ya da gözcülerin torunları, insanlığı yeniden hakimiyete almak için geri dönecek. Peki Vatikan arşivlerindeki mühürlü dosyalar? Kimi iddialara göre bu varlıklarla olası protokolleri ve kriz senaryolarını saklıyor. Mavi dosyalar, beyaz boşlukların sessizliğinde fısıldıyor. Enok neden kanon dışı? Gözcülerin sırlarını ve insanla temasın bedelini anlatan bu metin, belki de bugün kalan metinlerden daha fazla ipucu taşıyordu. Bütün yollar bir yere çıkar, soya ve kana. Bu sır, genetik mirasımızla bağ kurarak bizi altın kana, seçilmiş hattın kilidine yönlendiriyor. Ve ışıklar söndüğünde perdenin arkasında kalan hakikat tekrar görünür. Gökten değil, köklerden gelen bir hatırlama. Bir sonraki kapı kanda açılır. Reç Null, altın kan. Dünyada yalnızca 40-50 kişide tüm RET antijenlerinden yoksun. Evrensel donör potansiyeli var ama alıcıları neredeyse yok. Kökeni gizemli, 45 bin yıl önceki bir mutasyona bağlanır. Elitlerin takıntısı buradan mı? Kimileri Reç Null'u Nefilim soyuna bağlar. Krallar hattı korur. Vatikan arşivlerindeki şecereler yalnız kralları değil, bu saf hattı mı izler? Wisconsin'den Anadolu'ya dev kemik söylenceleri neden Vatikan Smithsonian örtbasıyla anılır? Seçkinler kendini başka bir türün varisi görüyorsa bizi ne sayar? Bu kan, Enok'un yasak bilgisiyle birleşirse göksel sırlara kapı açabilir. Enok'un kitabı, Vatikan arşivlerinde saklı nüshalarıyla, gökten inen bir cezanın değil, insanın kibrinin yankısını fısıldar. Düşmüş meleklerin insan kadınlarıyla birleşip Nefilimi, devleri ve demonları doğurduğunu anlattığı için kanon dışı bırakıldı. Bu metin, göklerin bilgisini armağan değil, tehlikeli bir anahtar olarak tasvir eder. Yıldızların haritasını çıkaran o anahtar, aynı anda ruhun karanlık dehlizlerini de aralar. Bilginin yönü değiştiğinde, kaderin rotası da değişir. Metin, tufan öncesi bilginin, teknoloji, savaş ve yasak sanatlar insana aktarıldığını söyler. Tufanın gayesi yalnızca günahı boğmak değil, bu tehlikeli hatırayı silmekti. Su çekildiğinde bile taşlarda ve izlerde kalan yazı, unutuşun tamamlanmadığını hatırlatır. Derinliklerde mühürlü bir hafıza vardır. Son yıllarda Vatikan gözlemevi yetkilileri, Papa Leo XIV'nin atadığı astronomların diliyle, uzaylıları vaftiz ederiz dedi. Göksel varlık mı yoksa yeraltı mı? İkilem, göğe bakan göz ile kök arayan yüreğin çatallanmış yoludur. Aynanın iki yüzü gibi, ışık ve gölge aynı çerçevede durur. Seçim, bakanın niyetini açığa çıkarır. Gökten gelenle yerin altındaki fısıltı, insanın kaderinde aynı cümlede buluşur. Eğer gözcüler hala zincirlerinden kurtulmayı bekliyorsa, bu çağrı nereden yükseliyor? İznik duası ve Fatima'nın 3. sırrı, bir uyanış sinyali olabilir mi? Kimi kapılar ardındakileri korumaz, dışarıdakileri uyarır. Yaklaşan, yalnızca bir haber değil, eski bir anlaşmanın hatırlatılması olabilir. Bu metinler, insanlığın kökenini yeniden tanımlamaya çağırır. Hakikat, ne yalnızca gökyüzünde, ne de yalnızca yerin altındadır. İkisinin kesiştiği ince çizgide saklıdır. Köken yeniden yazılırsa, yabancı dediğimiz kimdir? Belki de unuttuğumuz kendi parçamızdır. Unutuşun suları altında, hem kayıp şehirler, hem de yeni başlangıçların tohumları yatar. Derinlikten yükselen her kabarcık, mühürlü bir cümlenin nefesidir. Vakti geldiğinde yüzeye döner. Asıl seçim, hangi göğe ait olduğumuzu kanıtlamak değil,
hangi yer altını, hangi atayı ve hangi mirası uyandırmaya cesaret ettiğimizdir. Gözler yukarıda, ayaklar köklerinde durabildiğinde yol berraklaşır. Ve yasaklı kitap kapanınca mürekkep kurur. Yolculuk içeriye, hatıranın labirentine başlar. Çağrı nettir. Evrensel bir inançta, kökeni yeniden okumak. Neden halka kapalı? Ya içeri girerseniz? İnsanlık evrimle değil, yer altındaki devlerce üretilmiş bir işçi sınıfıydı. Vatikan kütüphanesi bir arşiv değil, bir müze hapishane. İçerideki bilgi özgürleştirmez, düşünmeye zorlar. Tıpkı Enok'un yasak bilgisi gibi. Tufan öncesi sırlar hala saklı. Cevaplar tarih, bilim, inanç kesişiminde. İzlemeye devam edin. Zamanın izinde sırlar yavaş yavaş açılıyor.